Merhaba, Ahşap Tutkusu ve Makas kanalına hoş geldiniz. Önceki videolarda matkap çeşitlerini inceledik. Matkaba takılan uçları inceledik. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Bu videoda delme tekniklerine, vidalama tekniklerine, biraz da vida çeşitlerine değineceğim. Basit görünse de biraz teknik detay içeren bir video olacak. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Öncelikle kılavuz delik olmadan ham ağaca vidayı atarsak ne oluyor? Bunu görerek başlayalım. Vida dış çapı 3,5 mm olan vidayı atıyorum. Bakın daha vidayı tamamen atmadan ahşap çatladı. Evet, ayrıldı gitti. Vida dış çapı 4 mm olan vidayı atmama bile gerek yok. Buradan varacağımız sonuç ham ağaçta vida atacağımız zaman kılavuz deliğin öneminin çok büyük olması. Ahşapları vida ile birleştirirken şimdi bildiğim şeyleri anlatacağım size. Öncelikli olarak İki parça arasına gerekli olan yerlerde tutkal sürmek çok daha sağlam bağlantı yapmamızı sağlar. İç parçalarını birbirine bağlarken bir işkenceden yardım alırsanız çok daha faydalı sonuç elde edersiniz. Piyasada genelde sunta olsun, ham ağaç olsun 18 mm'lik malzemelerle çalışıyoruz. Güzel bir görüntü sağlamak için de Mark Ruler diye geçiyor internette. Bunu ben kendim yapmıştım. Yani cetveli bir yerden aldım. Şu parçayı kendim yaptım. Şunu da Koçtaş gibi bir yerden bulabiliyorsunuz. Bunlarla işaretleme yaparsanız hem estetik açıdan hem de vakit açısından daha rahat etmiş oluyorsunuz. Şimdi alttaki parçanın 18 mm olduğunu varsayarak başlayacağım. Vidanın tam ortadan gitmesi için 9 mm'den işaretleme yapıyorum. Size vereceğim örnekte birkaç tane vida atacağım yan yana. Onların ölçülendirmesini yapalım. 7 santimetrede bir atalım vidalarımızı. 6 santimetrede bir atalım. İşaretleme yaptığımız zaman parçalarımız daha da estetik görünecektir. Matkabımızın gireceği yeri bir nokta ile markalama yaparsak çok daha güzel bir işlem çıkacaktır. Bunlarla kaç kişi uğraşır? Bizim gibi biraz daha uğraşmayı seven insanlar arkadaşlar. Yoksa mesela bir mutfak dolabını toplarken bunlarla uğraşılmaz. Piyasada uğraşan olmaz yani. Hani onlar seri üretim. Daha hızlı nasıl olur? Sonuçta daha hızlı yapılırsa maliyet daha aşağıda olacaktır. İşçilik daha az olacaktır. Benim anlattığım biraz daha ham ağaç üzerine olacak. İkinci deliğimi sadece ikilik matkap ucuyla deleceğim. Bir sonraki deliğimi hem ikilik matkap ucuyla deleceğim hem de havşa başı açacağım. Bir önceki videoda da bahsetmiştik. Havşalı matkap ucu. Bunu çok sevdiğimi söylemiştim. Üçüncü deliği bununla açacağım. Bundaki matkap ucunun çapı 3 mm. Şöyle alalım. Bir sonraki delikte şunu göstereceğim. Şimdi hem deleceğim arkadaşlar hem havşayla biraz içeriye doğru gidip vida gizlemeyi göstereceğim size. Bir sonraki delikte dörtlük matkap ucuna sahip olan havşa ile deleceğim. Bunun üzerinde de biraz konuşacağız. Bu deliği de havşalı olarak deliyorum. İşkence olmadan bir vida atacağım. Matkap ucu ve ayrıca havşa kullandığım delikten başlayayım. İki parça bu şekilde boşta dururken attığımız vidalarda şöyle bir sıkıntı olur arkadaşlar. Vida ikinci parçaya geçtiği zaman parçayı bir miktar yukarıya kaldırır. Bakın burada delik deldiğimiz için az kalktı. Bunu son anda sıktırabilir de şunu da yapabiliriz. Matkapla geriye aldık. Az bir miktar yukarı çıktım. Tekrardan deliğin içine tetiğe yavaş yavaş basarak girdim. Arada boşluk kalırsa ne olur? Bağlantı düzgün sağlanmamış olur. Eğer aradaki yükseklik daha fazla açılırsa arada tutkal olduğunu düşünün. Kötü bir görüntü kısmen tutkalın yapışmamasını sağlamış olabiliriz. Şimdi sıkmaya devam ediyorum.
Sona geldiğimde ben yavaşlıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben sıkarken genelde delme kısmıyla sıkıyorum. Ayarı kendim veriyorum. Mesela burada deneme yanılmayla da torku yüksekte tutmayın. Torku işte 3'te 5'te tutacak şekilde de sıkabilirsiniz. Son sıktığını hissettim ve vidalamayı bıraktım. Dediğim gibi araya tutkal sürer ve işkenceyle parçaları birbirine bastırarak vidalama işlemi yaparsak çok daha güzel sonuç alırız. İşkencenin burada önemini, vida ikinci parçaya girerken parçanın yukarıya kalkmasını tamamen ortadan kaldırmış oluyor. Sürekli iki parça baskı altında durmuş oluyor arkadaşlar. Çatlama olasılığı en yüksek olan yer köşe. Buralarda biraz daha temkinli olmalıyız. Aşağıya doğru baskı yaparak vidamı sıkıyorum. Burada şuna da bakalım. Ya bu vida şeyi geçiyormuş. Bunun bir küçüğünü kullanacağız. Gayet güzel oldu diyebilirim. Şimdi havşa olmadan yapalım. Şimdi çatlayacak diye bir kaydı yok arkadaşlar. Bunu bilin. Ama havşalı olmasında her zaman daha fayda vardır. Matkabımızın gücü, sonuçta bu bir çam ağacı. Aşağıya doğru ahşabı ezecektir. Bir sıkıntı çıkartmayacaktır. Ama bazen de çıkabiliyor. Bunu da bilin. Şimdi ezdi. Yanlardan çok hafif bir çatlama oldu. Hani olur o kadar bir sıkıntı yok diyelim. İşkencenin altında kalan deliği az önce atmıştık. Bir sonraki deliğimizde üçlük havşa başlı. Şununla atmıştık. Matkap ikinciye girmekle girmemek arasında bir delik açtı. Diğerlerini ikilik matkap ucuyla delmiştik. Vidanın dişlerinin dış çapı 3,5 mm, yani yarım milimetre şeye tutunacak. Birinci ağaca. Şöyle diyeyim, yani birinci ağaçtan neredeyse boş bir şekilde geçecek. İkinci ağaca çektirme işlemi uygulayacak diyebiliriz. Bu şekilde en sevdiğim benim vidalama şekli bu arkadaşlar. Havşayla daha da derine gittiğimiz vida gizlemek için olan yöntemi gösterelim. Bu biraz daha işçiliği yüksektir bunun. Biraz daha fazla uğraşırsınız. Vidayı içeriye kadar gönderdim. Bir tık daha kısa bir vida kullandım. Buna birazdan geleceğim. Dörtlükte bir aşağıdaki parçayı da deneyip mantığını anlatmak için. Şu uçla delmiştim az önce. Mantığını şöyle anlatayım arkadaşlar. Tahtayı tahtaya bağlayacağız ya da tahtayı bir metal parçaya bağlayacağız. Vidanın bunun içinde boştan geçmesi. Boş olarak geçti. İkinci parçaya girdiği zaman vida saplanacak. Onun da bir ahşapta uygulamasını yapalım. Şimdi bakın bırakıyorum. Şuradaki kanalda vida boşa dönüyor. Diğerini kendine doğru çektirecek. Ve bağlama işlemini gerçekleştirdi. Buradan varacağımız sonuçta da şöyle diyebiliriz. İlle ikisinde de vidanın ahşabı tutmak zorunda olmaması. Hele ki bu çam değil, mesela gürgen bir ağaç olmuş olsaydı çok daha güzel bir çektirme ve havşabaşı sayesinde ahşaba da tutunarak ikinci parçayı kendine doğru çok güzel bir şekilde çektirecekti. Diyelim akıllı vida ile ahşabı metale tutturmamız gerekiyor. Şimdi ben metale bağlarken dörtlükle deldim. Hatta bir de arkasından 5 ile deliyorum arkadaşlar. Şu parçanın içinin tamamen boş olmasını istiyorum. Ahşaptan geçti. Dönmeye devam ediyor. Şimdi bu ne işimize yarayacak? Vidayı getirdim. Akıllı vidanın başı matkap ucu olduğu için burada dönme hareketiyle demiri delecek arkadaşlar. Profili delecek. Böyle olmasaydı ne olacaktı?
Demiri delmek için boşta dönemeyecek, vidayı ayırmaya, ahşabı ayırmaya çalışacaktı metalle. Metali delememiş olacaktık. Ahşap ayrılmaya çalışacaktı. Vida sona gittiği zaman kalacaktı arkadaşlar. Ben böyle bir yöntem tercih ediyorum demire bağlarken. Şimdi birinci kısmı geçti. İkinciyi de geçti. Evet, ahşabı metale sabitlemiş olduk arkadaşlar. Aynı şekilde kavelayla gizleme işlemi yapabiliriz buradaki gibi. Özetle şöyle diyelim, yani metal bir kasaya ahşap bir giydirme yapmak için bu yöntem kullanılabilir. Akıllı vidayı profile attığımız gibi beton duvara da dübelli sistemle atabiliriz. Onu da birazdan göstereceğim. Şimdi bir önceki deliğe tekrardan dönüyorum. Deliğin içine bir miktar tutkal sürdüm. Tutkalı şöyle yedirelim etrafına da. Kavelayı batırdım. Kavelamız 10 mm. Havşamızın çapıyla aynı. Şimdi bunu keserken ben bir iskambil kağıdı kullanıyorum. Birkaç sefer yanlış yaptıktan sonra öğrendim. Onu söyleyeyim. Yani ilk denemeniz olacaksa bir deneme parçasında yapın birkaç tane. YouTube'da yükselmek istediğimi söylemiştim. Eğer siz de evet bu adam yükselsin diyorsanız videoya like atmayı, ufak da olsa bir yorum yazmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı ve başka videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız bildirim zillerini açın arkadaşlar. Bu tip videoları hazırlamak her ne kadar amatörde olsak kolay iş değil arkadaşlar. Çalışma parçamıza yakın kestiğimiz için bu kısım hemen zımparayla gidiyor arkadaşlar. Bunun için de ilk başta hani 100'lük zımpara kullanabilirsiniz. Arkasından 220-320 ile parçanızı zımparalayabilirsiniz. Şöyle gösterelim. Vidayı gizlemek için gerçekten güzel bir yöntem arkadaşlar. Vidalarımızı bu şekilde atabiliyoruz ahşaba. Bazı yerlerde vidanın daha rahat gitmesi için sabuna vidayı sürtebiliriz. Bu şekilde vidamız daha rahat yol alacaktır. Bunu çok uyguluyor musun? Hayır, ama bunu en azından bir denemenizi isterim. Gerçekten matkapla giderken daha rahat, daha kaygan bir şekilde gittiğini hissediyorsunuz. Eldivenle vidalama yapmayın demeyeceğim. Daha rahat ettiğimiz pozisyonlar da var ama dönen bir şey olduğu için eldiveni kapabileceğini de unutmayın arkadaşlar. Hani matkapta büyük bir sıkıntı çıkartmaz da diğer kesici aletlerde ben hiçbir şekilde eldiveni önermiyorum. Tekrardan buradan da hatırlatmış olayım. Şimdiye kadar hep dikey deldik. Yatay delmemiz gerekirse nasıl yapıyoruz? Bundan bahsedelim. Benim atölyemde yok. Pocket Hole Jig denen bir açılı delme için bir aparat da var arkadaşlar. Bunu ben manuel olarak yapıyorum. Bunun için şöyle başlamalısınız. Önce kılavuz deliğimizi dikey olarak bir miktar deldiniz. Sonrasında matkabı yatırırsanız şundan kurtulursunuz. Matkabın gezmesinden kurtulursunuz. Yatırdım. Açılı bir şekilde ikinci ahşaba doğru gireceğim. Şimdi buna direkt vida atarsam ne olur? Vida gelecek arkadaşlar. Şu kısımda ahşaba takılacak. Vidanın bir kısmı dışarıda kalacak. Bunun önüne geçebilir miyiz? Evet, şu uçla bunun da önüne geçebiliyoruz. Şimdi delmeye devam ediyorum. Kenardan yüzeyden havşalamaya başlayacak. Sonrasında vidamızı oturtturduk. Ve sıkma işlemini gerçekleştirdik. Hemen tutkalı burada da gösterelim.
Kameramızı koyduk. İskambil kağıdımızı koyduk. İskambil kağıdını birazdan çevireceğim. Hatırlayan var mı bakalım? Yatayda attığımız vidayı nasıl gizleyeceğimizi de göstermiş olduk. Şimdi iskambil kağıdını çevireceğim. Bu noktada videoyu durdurun. Tahmininizi yazın arkadaşlar. Bakalım neymiş. 3, 2, 1. Karo vale. Matkabı eğri tutup tutmadığınızı anlamak için dik olduğunu bildiğiniz bir parçayı sağdan soldan yaslayabilirsiniz matkabınıza. Geçen videoda da yani ufak bir ayar yedik. Hani eğik tuttuğumu söyledi bir abi. Olabilir. Eğik tutuyormuş gibi kamera açısından da görünebiliyor arkadaşlar. Yani hani mesela şu an dik olduğunu görmüş olun. Başlangıç seviyesi için böyle de çalışabilirsiniz. Dik bir şekilde aşağıya göndermek için ufak bir tüyo olsun. Hatta bunu L gibi bir parçayla yaparsanız direkt tek hamlede işi bitirmiş olursunuz. Açıdan mı onu da görmek açısından bir de şurada deneyelim. Şu an bakıyorum. Matkabım dik şu anda. Bakalım açıda nasıl görünüyor. Gördüğünüz gibi açıda eğik görünüyor arkadaşlar. Ama matkabım dik pozisyonda. Yani kameranın açısı sizi yanıltmasın. Bundan dolayı da dislike atmayın arkadaşlar. Hani izleyince kolay, ha gerizekalı daha matkabı tutmayı bilmiyor bir de anlatmış gibi muamele yemeyelim. Üstü lamine kaplı olan bir parçaya vida atmak istediğiniz zaman vida bu şekilde savrulabilir. Bunun için gene bir iki size ufak şey söyleyeceğim. Matkapla vidanın üstüne iyice bir basın. Orada bir çukur oluşsun arkadaşlar. Bu bir. İkincisi gene bir noktalama yapıp vida yerine denk getirdik. Hafif bir baskıyla vidamız içeriye doğru gidecektir. Bu 2. Vidayı denk getirdiğiniz noktaya çekişle bir kere vurup gene vidalamayı yapabilirsiniz. Bu 3. Gene ikilik bir matkap ucuyla sadece lamine kısmı delecek şekilde bir delik açıp vidalamayı gerçekleştirebilirsiniz. Sunta levhalarda aralarda boşluk olduğu için vidalama işlemi ham ağaca göre daha kolaydır. Delik açarsanız daha iyi olur mu? Evet, bence daha iyi olur. Ama suntada özellikle imalatta bununla kimse de uğraşmaz arkadaşlar. Vidayı atar geçer. Suntada yaşayabileceğiniz sıkıntı şu olabilir. Lamine kısmın çatlaması olabilir. Onda da son kısma geldiğiniz zaman vidayı yavaş yavaş çevirirseniz çatlatmadan gömme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ama dediğim gibi hani delip havşa açmakta her zaman fayda var. Suntada yalnız ikinci parçaya delik açmayın. Dediğim gibi aradaki boşlukları daha da genişletmiş olmayalım. Vida deliğini açıyorsanız sadece birinci parçada açmanızı ben tavsiye ederim. Şundan da tekrar bahsedelim. Yaprak uçlu delik deleceğimiz zaman ucumuzu gösterelim, deliğimizi de gösterelim. Öbür türlü arkadaşlar demiş olsaydık siyah bir duman çıkacak ve şu kısmı yakacaktı. Şimdi anlatacağım şey ise bir 5-10'u duvara sabitlemek arkadaşlar. Bunları ben raf yaparken falan kullandım. Şu yüzey bizim duvarımız olsun. Buraya bir dübel atacağız. Arkasından bu 5-10'u buna sabitleyeceğiz. Şimdi şu yüzeyi duvar olarak düşünelim. Bu parçayı da duvara sabitleyeceğiz ve uzun bir alanda delme ve vidalama işlemi yapmamız gerekiyor diyelim. Böyle bir işin içinden nasıl çıkarız? Şöyle bir yöntem izliyorum ben. Geçen videoda bahsettiğim uzun matkap ucu. Şimdi elimdeki vida şu uzunlukta. Geldi buradan.
geçti. Arkadaşlar dübele bu kadar girmesi ya da karşıdaki ahşaba bu kadar girmesi tabii ki yeterli olmayacaktır. Ya da elimde daha kısa bir vida var ve ben bunu atmak istiyorum. Bunun üzerinden gidelim şimdi. Bu vidanın diyelim şu kadar kısmının duvara girmesini istiyorum ben. Geride kalan ölçüm ne? Şöyle. Hemen bantlama taktiğini de gösterelim size. Matkap ucumuzun etrafına bir bant döndürdük. Tekrardan bakalım. Yani matkap ucum bantladığım yere kadar matkapla deleceğim. Arkasından vidayı saldığım zaman vida duvara şu kadar kısımda girmiş olacak arkadaşlar. Bunun için vidanın başı kadar ya da daha büyük olan bir matkap ucuyla delmem gerekiyor. Ya da vidanın şu kısmını bir miktar taşlama taşında döndürerek küçültebilirim de arkadaşlar. Ama bir miktar tabii ki. Bant yüzeye gelene kadar delme işlemine devam edeceğim. Vidayı göndereceğiz buradan. Bir önceki videoda işlediğimiz uzun ucun amacı da bu diyelim. Vidamız karşıdan geçti ve az önceki sistemdeki gibi boşa dönüyor. Bunu dubele getirdiğimiz anda arkadaşlar demiştik ki burası duvar yüzeyi olsun. Şimdi bakın vida döneceği için parçayı kendine doğru çektiriyor. Şu an biraz zor koşullar altında çalışıyorum ama şöyle. Evet bakın parçayı çektirdi. Biraz da elle düzelteyim. Parçamızı duvara sabitlemiş olduk bu şekilde. Özetlersek neyi anlatmış oldum? Uzun uçla deldim. Bant yapıştırma taktiğini gösterdik. Genişletme taktiğini göstermiş olduk. Vidayı geniş olan uçtan aşağı içeriye doğru saldık ve uzun vidalama ucunun işlevini görmüş olduk arkadaşlar tek parçada. Video biraz uzadığı için ve baymamak adına burada kesiyorum. Bir sonraki videoda vidalardan, civatalardan, işte çaplarından, boylarından bahsedeceğim. Teknik eğitim mezunu olmamıza rağmen civata çeşitlerini civatacılarda öğrendik maalesef arkadaşlar. Civatacıya gittiğimizde mal gibi bakıyorduk başlangıçta. Bunun önüne geçebilmek için vidalar, civatalar vesaire gibi konulardan bahsedeceğim. Yanlış bir şey söylediysek affola diyelim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.